Abi baksanıza, böyle surlar ilk günkü gibi korunmuş, çok güzel duruyor ya. Bir de bakın, bazıları içinde var. Örümcekler varmış. Böcekler. Böcekler. Evet. Vay anasına. Çok ilginç ya. Ama şimdi çok harika bir yere geldik. Burası arkadaşlar özerk bir bölge. Yani burada yaşayan insanlar kendilerine arkadaşlar biz diyorlar bağımsız bir ülkeyiz. Bakın bu dereden itibaren arkadaşlar burada yaşayanlar kendilerine Uzupis Cumhuriyeti'ndeniz diyorlar. Border kontrol diyorlar buraya, yani sınır kontrolü güya. Evet, ve bir sonraki durak arkadaşlar. Burası Şafak Kapıları. Bak böyle gördüğünüz gibi burası bir geçit. Burası tam 16. yüzyıldan beri burada ve bu eski liganın arkadaşlar eskiden çevresinde 9 tane ana kapı varmış. Yani burası şehri korumak için yapılan kapılar. Bu 9 kapıdan da geriye kalan son kapı, geriye kalan 8 kapı yok olup gitmiş. Şu anda bak bu şekilde duruyor. Direkt size göstereyim. Aynı zamanda bu kapı arkadaşlar günümüzde buraya gelen turistlerin yanında buraya hacılar da geliyor. Çünkü arkadaşlar burada bir tane şapel var. Bu şapel de tarihi olarak din adamlarını buraya çekiyor. Ve bu şekilde burası bu şekilde duruyor arkadaşlar. İsterseniz şu yukarıya da çıkabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla o yukarıya çıkan yol bu binanın içinden geçiyor. Böyle bir seçeneğiniz de var. Ama ben şu anda yukarı çıkmayacağım. Burası da yine böyle Vilnius'un çok önemli noktalarından birisi. Bu kapıya arkadaşlar eskiden Medininkai kapısı diyorlarmış. Çünkü çok eskiden arkadaşlar şehirden çıktığınız zaman, yani bu yoldan Eskişehir'den çıktığınız zaman arkamda gördüğünüz yoldan Medininkai kasabasına gidebiliyormuşsunuz. Bence burası da kesinlikle gelip görülmesi gereken noktalardan birisi Vilnius'ta. Özellikle tarihini okuyup gelirseniz çok daha anlamlı. Beğendin mi abi kapıyı? Evet, güzel. Evet. Bu altından mı yapılmış acaba? Çünkü bir şey Yok okunmuş. yok, gerçek altın değildir ya. Kaplamadır onlar. Hadi bakalım, Şafak Kapılarından sonra da bir sonraki noktaya gidelim ama hava da yağmurlu, bazen yağıyor bazen duruyor. Bak bir de benim şu anda yanımda böyle bir rehber kitap var, Berlitz'in. Bunları böyle her ülke için bulmak kolay değil, özellikle Türkçelerini. Ama bulursanız alın çünkü fiyatları pahalı değil, ucuz. Böyle şey yapın. Bak burası da o binanın girişi arkadaşlar. Gate of Down Chapel. Chapel'in girişi. Of Mary the Mother of Mercy. Bak böyle bu şekilde arkadaşlar. Gelip burada duanızı da edebiliyorsunuz. Özellikle Hristiyan hacılar gelip burada dua ediyor arkadaşlar. Gayet de ünlü bir haç mekanı. Avrupa'daki noktalardan birisi yani. Bak burada da bir ablamız var. Orada magnetler falan var. Gelin bakalım neye ne kadar. Hello. Bak 3 euro, 2 euro, 5 euro. Bunlar mesela çok güzel. Evet ama böyle onlar 4 euro. bayrağıyla. Onlar 4 euro ya. Okay. Okay, thank you. Bana böyle bir şey lazım. Bunu mu istiyorsun? Beğendin mi bunu? Bakayım. Tamam. How much? Bak böyle kartlar var. Bunlar bayağı değerli bunlar. Neydi bunun ismi Sinem? Ne deniyordu buna? Bulgarca. 3, 5, Aha. 10. Neydi? Ya. Şimdi söyleyeceğim. Aha. 5. Okey. Evet. Kehribar. Bak Kehribar da burada bayağı ünlü ve böyle satılıyor Arkadaşlar yani. buranın altını diyorlarmış. Bayağı burada. Evet doğru, buraya Litvanya'nın altını diyorlar değil mi Kehribar'a? Aynen, bir de bakın, bazıları içinde var. Örümcekler varmış. Böcekler. Böcekler. Evet. Vay anasına. Çok ilginç İlginç. ya. Abi baksanıza, böyle surlar ilk günkü gibi korunmuş, çok güzel duruyor ya. Bütün sur yapısı veya bütün surlar olduğu gibi durmuyor ama bu eski şehri koruyan surların bir kısmı hala ilk günkü gibi ayakta. Tabii ki bunlar hiçbir zaman İstanbul'un surlarıyla falan kıyaslanacak şeyler değil. Yani 3-5 metrelik yapılar bunlar ama bu arada bunlar da arkadaşlar UNESCO Dünya Mirası listesinde. Direkt bu surlardan girdiğiniz andan itibaren, surlar dahil olmak üzere, hepsi UNESCO'nun bir parçası arkadaşlar. Şimdi şu binaya gideceğiz. O binayla da alakalı size anlatmak istediğim bir hikaye var.
Hadi bakalım oraya gidelim. Evet arkadaşlar, bu binada Topçu Kalesi. Buraya da isterseniz girebiliyorsunuz. Şu anda müze. Burayı da 17. yüzyılda bu az önce gösterdiğim şehir surları var ya, onları güçlendirmek için yapıyorlar dostlar. Sonra belli bir süre 17. yüzyılda ilk olarak kullanılıyor tahkimat olarak. Ondan sonra yetimhane oluyor, sebze deposu oluyor vesaire derken günümüzde şu anda müze arkadaşlar. İsterseniz girip görebiliyorsunuz. Ama burayla alakalı şöyle ilginç bir şey daha var. Şimdi size onu söyleyeceğim. Rivayete göre arkadaşlar, bu arkamda gördüğünüz Topçu Kalesi'nde, ki bunun içi böyle büyük tüneller var falan. İçeriye müzesine girip görürseniz eğer, fark ederseniz böyle uzun tüneller var. Rivayete göre bu Topçu Kalesi'nin içinde bir tane ejderha yaşıyormuş. Böyle gerektiği zaman dışarı çıkıp işte düşmanları falan yakıyormuş. Öldürüyormuş onları. Tabi aynı zamanda arkadaşlar, bir de bu ejderhanın bir özel gücü varmış. Böyle baktığı kişiyi direkt taşa çeviriyormuş. Sonra bir gün ejderha kendini aynada görmüş ve taşa dönmüş. Ondan sonra da yok olup gitmiş. Böyle bir efsane de var bu arkamda gördüğünüz Topçu Kalesi ile alakalı. Topçu Kalesi de bu kadardı. Hadi bakalım birazcık daha yürüyelim. Böyle, ama gelin hadi şu yakından bakalım, belki müze fiyatını falan görürüz şurada bir yerde. Aynen, Vilnius Defense Wall. Aynen, açık böyle bir müze. Tabii biz girip para vermeyeceğiz şu an. Pek istemiyoruz. Para yok. Fakirliğin gözü kör olsun. Neyse. Saat 10 ile 6 arası açıkmış arkadaşlar burası. Manzaraya bak ne kadar güzel. Çok güzel. Buradaki bak. Evet arkadaşlar, yağmur çok fena. Ama şimdi çok harika bir yere geldik. Burası arkadaşlar özerk bir bölge. Yani burada yaşayan insanlar kendilerini arkadaşlar, biz diyorlar bağımsız bir ülkeyiz. Bağımsız olarak yaşıyoruz diyorlar. Buranın ismi arkadaşlar Uzupis. Burada yaşayan insanlar da buraya Uzupis Cumhuriyeti diyorlar. Bakın gelin size tabelasını göstereyim şuradan. Bakın bu dereden itibaren arkadaşlar, burada yaşayanlar kendilerine Uzupis Cumhuriyeti'ndeniz diyorlar. Bak burada böyle Uzupis Cumhuriyeti, gül, hız sınırı 20, sanat eseri var. Arabanın denize at gibi bir şey de var galiba, orayı tam anlamadım. Buraya böyle Uzupis Cumhuriyeti diyorlar. Abi efsane bir şey ya. Burası da asla bir bakıma ayrı bir ülke. Hadi bakalım. Baksana abi, şuraya bir salıncak koymuşlar Uzupis Cumhuriyeti'ne. Yazın böyle buradaki nehir çok akmıyorken ya da çok akarken de fark etmez. Şuradan böyle inip orada ayakların sularken sallanabiliyorsun. Çok iyi ya. Hadi bakalım devam. Burada. Ha, evet, burada kilitler de var. Yine kilit takmışlar. Bu standart ama her Avrupa ülkesinde var. Yani böyle köprülerde, özel köprülerde var Ege. Yapma. Şimdi bir arkadaş şey demişti. Buradaki Tourist Information Center'da arkadaşlar bedava pasaportunuza damga vurdurabiliyormuşsunuz. Ben San Marino'da da yapmıştım bunu. Hadi bakalım burada da onu deneyelim. Bildiğim kadarıyla burası Tourist Information Border Control diyorlar buraya. Yani sınır kontrolü güya. Bakalım. Kimse yok şu an ama. Ha bak, pasaportunuzu burada damgalıyorsunuz ücretsiz olarak. Vay anasını, çok iyi ya. Hello. Hello. You're welcome. Yeah, thank you so much. And we are looking. We can stamp our passport here, right? Yes, yes, of course. Thank you. And the camera is not a problem, right? Hadi bakalım. Pasaportumuzu alın, bir de buradan magnet alalım. Evet bak, bu magnet çok güzel değil Evet, mi? dokunma ama lütfen. Devrilmesin. Böyle göster. Hangi sayfayı yapalım Sina? Bu olabilir. Hadi burayı yapalım. Güzel, özel damga. The first this one, then this one. Yes, this is with date today. Okay. We change every day, and this is like in border control. Oh yeah. And this one is just. And this, yes, this is
Yeah, that's so nice. Thank you so much. Yeah. Baksana abi şuna. Ay, keşke unutmasaydım. Keşke. Baksana ne kadar güzel duruyor şöyle. Böyle Uzupis Cumhuriyeti'nin. Hadi bakalım şimdi de magnet bulalım. Bak böyle. Bir sürü bunlar el yapımı galiba. Bak burada böyle peçeler var. Uzupis Cumhuriyeti diye. Ha? Ha evet bunlar var. Şeyin de var Uzupis. Uzupis yok orada. Ya bu yılmış. Kurt mu sembol? Aha, bir öyleymiş sanırım. Bakın arkadaşlar şu magneti aldım. Bu da 3 euro böyle. Bir tane daha koleksiyonumuza bir magnet daha eklemiş olduk. Uzupis Cumhuriyeti'nin de böyle magneti oldu. Böyle özel bir şey ya bunlar. Böyle ufak ufak ülkelerin bu şekilde takılabiliyor olması falan ilginç yani. Bak burada tişörtler var. Bu da 28 euro mesela böyle Uzupis Cumhuriyet tişörtü. Böyle 3-5 insan birleşip ufak bölgeleri markalaştırıyor yani. İlginç, bu da turizme bir katkı aslında. Şirinler kasabası gibi bir şey mi? Doğru. Tatlı. Güzel. Evet çıktık, damgaları vurduk, magnetleri ardık. Bak burada işte böyle border kontrol yazıyor. Ya kendilerine göre sınır kontrolü. Çok komikler ya. Neyse birazdan bir yere oturunca size gayet bilgi vereceğim. Çünkü şimdi bir kahve falan içeceğiz. Bir kahvelenmemiz lazım arkadaşlar. Hadi bakalım oturunca size burayla alakalı inanılmaz bilgiler vereceğim. Bir de burası aynı zamanda bir sanat merkezi. Böyle yollarda bile bir sürü sanat eseri bulmanız mümkün burada. Bak böyle bir sürü bu cumhuriyetin afişleri var burada arkadaşlar. Litvanya bayrakları da var. Ama buradaki bu afişlerde bir şeyler yazıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü Litvanyaca okuyamıyorum ama bak böyle her yerde uyarı tabelaları var. Bir tanesinde böyle egzoz, arabanın egzozundan duman çıkıyordu, işte onu çıkartma falan diyordu. Ondan sonra burada ne var? Bak burada böyle sanat yapan bir abimiz var. Böyle yol kenarlarına bunları koymuşlar. Bu arada arkadaşlar size şu anda bulunduğumuz bu Uzupis Cumhuriyeti'nin sokaklarını gösterirken size hani buranın da neden bağımsız bir yer olarak kabul edildiğini de söyleyeyim. Buraya arkadaşlar bir grup insan ve çoğunluğu da sanatçı olmak üzere zamanında diyorlar ki burası bizim böyle kendi özel bağımsız bölgemiz arkadaşlar. Burada arkadaşlar her yıl 1 Nisan'da bu şehrin etrafına arkadaşlar şey yapıyorlar, sınır çiziyorlar, sahte bir sınır çiziyorlar ve o sınıra da böyle sahte üniformalı polisler koyuyorlar. Bu insanlar arkadaşlar böyle sembolik olarak buranın hani onların olduğunu göstermek amacıyla her sene 1 Nisan'da pasaport kontrolü yapıyor buraya gelen ziyaretçilerin. Litvanya hükümeti de şanslılar ki herhangi bir şey demiyor. Burada birçok yine müze var dediğim gibi, çünkü burası aslında bir sanatçı topluluğun oluşturduğu bir ülke. Gelip bu müzeleri de arkadaşlar gezebiliyorsunuz. Böyle bir durum daha var yani. Bir de arkadaşlar yine sembolik olarak ilginç bir şey daha var bu cumhuriyetin. Buranın arkadaşlar sembolik olarak Moskova'da bir büyükelçiliği var. 12 kişilik bir ordusu var. Tam 12 kişi. Artık sizi düşünün. Dosta korku, düşmana güven veriyor yani ülkenin ordusu. Bir de Litvanya Dışişleri Bakanlığı ile arkadaşlar resmi ilişkileri olan bir ülke. Bak böyle çok güzel pembiş pembiş. Fotoğraf mı istiyorsun? Evet. Niye pembe bir şey görüne fotoğraf çekiyoruz? Bilmiyorum, çok seviyorum. Hadi çekelim o zaman. Şuraya bak. Çok güzel gözüküyor ya. Bir de arkadaşlar bu ülkenin de resmi olarak bir anayasası bulunuyor. Ondan da size böyle birkaç tane ilginç maddeyi hadi hemen size sıralayayım. Mesela arkadaşlar madde 12'ye göre bu ufak cumhuriyette bir köpek olma hakkına sahiptir. Madde 13'e göre bir kedi sahibini sevmek zorunda değildir. Bir başka maddeye de göre arkadaşlar sahipleri hayvanlarına karşı tek bir sorumluluk besler. O da isimlerini bilmek zorundadırlar. Merak ediyorum mesela ben kedimin ismini, köpeğimin ismini bilmiyorsam acaba ne oluyor? Gidip yargılanıyor muyum? Böyle ilginç bir yer yani. Bak burada da mesela sergi var. İçeride bir sürü sanat eserini gelip görebiliyorsunuz. Tamamen bir sanat bölgesi. Her yeri tamamen sanat arkadaşlar. Sanat müzeleri, sanat sergileri, farklı farklı sanat türleri var. Evet ve Uzupis Cumhuriyeti de
Böyleydi dostlar. Litvanya'nın bir başka parçasıydı. Şimdi bu bölümü burada bitiriyorum çünkü bölüm çok uzun olacak. Litvanya'nın geri kalanına bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Yine dediğim gibi lütfen abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Dün Riga'dan yola çıktık. Buraya kadar geldik. Günün de ortasına kadar geldik. Hadi bakalım, lütfen beğenin, abone olun, likelayın. Katıl butonu var. Harbiden parasız gezmekten sıkıldık abi. Otostop çek, sokakta yat, onu yap, bunu yap. Hadi öptük. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sinem Hanım'a veriyorum. Buraya gelirseniz burada da çok tatlı bir kahveler var. Gelip kahve içebilirsiniz ama lütfen kameraya bu kadar iç. Bu geniş açılı ama o kadar yakın gözükmüyorsun. Tamam. Olabilir. Buraya- Bitti mi? Evet, buraya kahve içmelerini, gelmelerini tavsiye ediyorum. Tamam, başka? Abone Dam- olsunlar mı? Ha. Buraya damga etsinler pasaportlarını. Sonra kanalına da damga vursunlar bir aboneyle. Doğru, abone damgası bekliyoruz. Hadi bakalım, Abone görüşürüz damgası. dostlar. Görüşürüz. Bay bay. Bye.